Evet, kendi evini yapmak herkesin rüyası olsa gerek. Teoride basit gibi görünüyor fakat uygulamaya geçtiğinde bayağı zorlayıcı ayrıntılar barındıran bir süreçtir. Bu nedenle uzmanına danışmak her zaman bir avantaj sağlayacaktır. Şimdi biz ilk prototip evimizin dış cephesini kapladık. Hadi gelin birlikte izleyelim. Nem bariyeri duvarlar, zemin, tavan gibi iç yüzeylerin su buharı geçmesini engelleyerek iç yapıda küf oluşumunu ve ahşap yapının çürümesine engel olur. Tiny house'lar genelde küçük ve kompakt yapıda oldukları için nemin geçişini sağlamak önemlidir. Yeterli havalandırma sağlamak gerekir. Eğer yetersiz hava sağlanırsa uzun vadede bu problem yaratacaktır. Nem bariyeri genellikle izolasyon yapılan alanın dışına kaplanır. Bu da iç ile dış koşullar arasında bir bariyer kurar. Biz kendi evimizde dış kontrplakın çevresine sardık. Genel uygulama böyledir. Burada yazı dışarıda bakacak şekilde uygulanır ve her katman bir üste bindirilerek monte edilir. Çatı panellerimizi sağlam panelden aldık. Bu paneller boyalı galvaniz ince saç ürün ve içi yalıtım malzemesiyle kaplı. Bu saç panelin rengi istediğin renk seçilebiliyor. Orada geniş bir renk yelpazesi var. Ayrıca ürün çok hafif. Bu hafif yapısı sayesinde kolay taşınabiliyor. Montajı da çok kolay. Sadece vidayla tutturmak yeterlidir. Ayrıca ürün çevresel etkilere karşı dayanıklıdır, yangına karşı da dayanıklıdır. Şimdi nem bariyerimizi de döşedik. Bunun üzerine termowood'ları ekleyeceğiz. Tabii termowood'larla nem bariyerin arasında bir hava boşluğu oluşturmak istiyoruz. Bu yüzden çapraz 6 milim kalınlığında ahşaplar monte ettik. Bu 6 milimlik boşluk dışarıda termowood'un ısınmasından kaynaklı olan duvar ısınmasını içerideki havanın havaya transfer edecek. Bu havada ısınarak yükselecek ve alttan daha soğuk, daha serin havayı yukarı taşıyacak. Bu da dış ısıyı içeri almamak için bir yalıtım sağlayacak. Evet, çaprazlar atıldı. 6 milimlik bu çaprazlar üzerine gelecek termowood'larla arada boşluk bırakacak. Bu boşluk sayesinde alttan gelen hava yukarı doğru çıkabilecek ve bu havalandırma dışarıdaki ısının, yani ısınan termowood'un içeri girmesini engelleyecek. Duvarımız dışarıdan gelen sıcaklığa karşı daha soğuk kalabilecek. Zaten doğru buraya gelmiyor. Burada gelmiyor. Gelmeyecek ama biz bunu kapatacağız detay çözümleriyle böyle. Kapattık. Bomba nereden gidecek?
Dış cephede de termomoldların son alt bitim görüntüsü için alüminyum plakaları bükerek şık bir görüntü sağladık. Artık termomoldları döşeyebiliriz. Tabii termomoldları döşemeden önce öncelikle boyamamız gerekiyor. Bu boya aşamasında öncelikle termomoldlar zımparalanıyor. Sonra aşı boyası uygulanıyor. 2 kat aşı boyası uygulamaya karar vermiştik. Daha koyu bir görüntü istiyorduk. Her iki katman arasına da bir el zımparası geçtik. Daha sonra üzerine bir kat vernik sürdük ve montaja hazır ettik. Vernik de 2 kat sürülecek. Yine 2 kat arasında bir el zımparası yapılacak. Bu da uygulama komple tamamlandıktan sonra, yani döşendikten sonra bir el zımparası ve üzerine de son vernik kaplaması yapılacak. Tamam, fırçayı sağlam tutalım. Dur alırsın bak. Böyle bir tozunu al. Ha dur, ben alayım. Evet. Al. Böyle. Oh, bu işleri de yapıyorum ya. Yıllarca kalem tuttuk falan. Evet ya. İşte sen kalem tutarmış gibi ama ben de onu söyledim sana. Bak. Şimdi nasıl? Evet. Tamam yeter. Evet ha. Bak oldu şimdi biraz da sert tuttum daha iyi oldu. Bu müzikler nerede? Radyo mu? Evet abi. 30 senedir TRT Türküsü dinlerim ben. 30 senedir. Bu ben geçen eve götürdüm. Radyoyu gene getirdim. Ondan öğleye kadar halk müziği, öğleden sonra da Bu termomoldlar çapraz çekilen plaklar üzerine monte ediliyor. Yapıştırıcı ve zımba kullanılarak montaj sağlanıyor. Sen şimdi zımbanın baskısını mı değiştirdin? aynen. Ne zor? Yani değiştirdiğin şey ne? Daha önce günler hepsini denedik, makinelerim olmadı. En ideali bu. Peki bu zımbanın uzunluğu ne kadar? Bunun arkasına da giriyor mu? Yani hem bu hem- 6 12 milim. 12 mi? Evet 12 milim. Zımbanın Sizde- uzunluğu mu 12? 812 yazıyor. O zaman arkaya girmiyor. Giriyor. Hem buna giriyor hem arkadakine giriyor. 12 milim.
Ve artık doğramalar gelmeden önce, yani pencereler gelmeden önceki son görüntü bu halde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.